Uyuz hastalığı nedir? Uyuz, Sarcoptes scabiei adı verilen mikroskobik bir parazitin neden olduğu, son derece bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Bu parazit, derinin üst tabakasına yerleşir ve burada çoğalarak kaşıntıya ve deri döküntülerine yol açar. İnsanlar arasında doğrudan temas, ortak kullanılan eşyalar veya yatak takımları gibi yollarla bulaşabilir. Uyuz dünya genelinde yaygın bir hastalıktır ve özellikle kalabalık yaşam alanlarında, hijyenin yetersiz olduğu bölgelerde sık görülür. Uyuz türleri nelerdir? Uyuzun farklı türleri, parazitin enfeksiyonun şiddetine ve yayılımına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Başlıca uyuz türleri şunlardır. Klasik uyuz. En yaygın görülen uyuz türüdür. Belirtiler arasında şiddetli kaşıntı, deri döküntüsü ve parazit tünelleri bulunur. Genellikle el parmak araları, bilekler ve koltuk altlarında görülür. Norveç, Kurustöz uyuzu. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülür. Deride kalın kabuklanmalar ve yoğun parazit birikimi ile karakterizedir. Çok bulaşıcıdır ve tedavisi daha zordur. Nodüler uyuz. Uyuz tedavisinden sonra nadir durumlarda gelişebilir. Deride kaşıntılı, sert ve kırmızı nodüller, şişlikler oluşur. Çoğunlukla genital bölgede ve koltuk altlarında görülür. Uyuzun nedenleri nelerdir? Uyuz hastalığının temel nedeni, Sarcoptes scabiei parazitinin cilde yerleşmesidir. Bu durum aşağıdaki faktörlerle ilişkili olabilir. Yakın fiziksel temas, uyuzun en yaygın bulaşma yolu, enfekte bir kişiyle uzun süreli ve doğrudan cilt temasıdır. Ortak kullanım eşyaları, yatak çarşafı, havlu veya kıyafet gibi eşyaların paylaşımı. Hijyen eksikliği, kalabalık ve hijyenin yetersiz olduğu ortamlar, hastalığın yayılmasını kolaylaştırır. Bağışıklık sistemi zayıflığı, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler daha fazla risk altındadır. Uyuzun belirtileri nelerdir? Uyuzun belirtileri genellikle parazitin cilde bulaşmasından 4 ila 6 hafta sonra ortaya çıkar. Ancak daha önce uyuz geçirmiş bireylerde belirtiler daha hızlı gelişebilir. Yaygın belirtiler şunlardır. Şiddetli kaşıntı, uyuzun en belirgin belirtilerinden biridir. Özellikle geceleri artar ve rahatsız edici bir hal alır, sıcak banyo sonrası kaşıntı daha da şiddetlenebilir. Kırmızı döküntüler, deride küçük kırmızı kabarcıklar veya döküntüler görülebilir. Tünel izleri, parazitin deride açtığı tüneller gri veya beyaz renkte ince çizgiler şeklinde görülebilir. Kalınlaşmış cilt, uzun süre tedavi edilmeyen uyuz durumlarında ciltte kabuklanma ve kalınlaşma oluşabilir. Enfekte bölgeler, el parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, bel çevresi ve genital bölge gibi sıcak ve nemli bölgelerde daha yaygındır. Uyuz tanısı nasıl konulur? Uyuz tanısı genellikle hastanın şikayetleri, fiziksel muayene ve bazı laboratuvar incelemeleri ile konulur. Dermatologlar tanıyı kesinleştirmek için şu yöntemleri uygulayabilir. Klinik değerlendirme. Şiddetli kaşıntı, deri döküntülerinin görünümü ve karakteristik dağılımı değerlendirilir. Belirtilerin uyuzla uyumlu olup olmadığı incelenir. Deri kazıntısı ve mikroskobik inceleme. Deriden alınan kazıntı örneği mikroskop altında incelenir. Parazitin kendisi, yumurtaları veya dışkı kalıntıları görülerek tanı kesinleştirilir. Dermoskopi. Özel bir büyüteç, dermoskop, kullanılarak deri üzerindeki parazit tünelleri, yumurtalar ve diğer belirtiler incelenir. Kan, idrar veya gayita tahlilleri. Uyuz tanısı için genellikle bu tür genel biyokimyasal testlere gerek duyulmaz. Ancak şiddetli enfeksiyon veya bağışıklık sistemi zayıflığı olan kişilerde ek değerlendirmeler yapılabilir. Bu durumlar daha çok uyuzun dolaylı etkilerinin araştırılması için kullanılır. Uyuz tanısı, uzman bir dermatolog tarafından yapılan muayene ve gerektiğinde laboratuvar testleriyle kesinleştirilir. Şüphe durumunda profesyonel sağlık hizmeti alınması önerilir. Uyuz nasıl tedavi edilir? Uyuz tedavisi, paraziti ve yumurtalarını yok etmeyi amaçlayan ilaç ve uygulamaları içerir. Tedavi yöntemleri şunlardır. Topikal tedaviler. Cilde uygulanan özel kremler ve losyonlar, paraziti yok etmek için kullanılır. Bu ilaçlar genellikle tüm vücuda uygulanır ve doktorun belirttiği süre boyunca ciltte bırakılır. Oral tedaviler. Bazı durumlarda ağız yoluyla alınan ilaçlar reçete edilebilir.
Bu tedavi özellikle yaygın enfeksiyonlarda veya topikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda tercih edilebilir. Kaşıntıyı hafifletici tedavi. Kaşıntıyı azaltmak için yatıştırıcı kremler veya ilaçlar önerilebilir. Bu tedavi, uyuzun neden olduğu rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olur. Eş zamanlı tedavi. Uyuz tedavisinin etkili olabilmesi için, aynı evde yaşayan herkesin aynı anda tedavi görmesi önemlidir. Bu, hastalığın tekrar bulaşmasını önler. Eşyaların dezenfeksiyonu. Kullanılan kıyafetler, çarşaflar ve havlular sıcak suda yıkanmalı veya en az 72 saat boyunca kullanılmadan havalandırılmalıdır. Bu, parazitlerin tamamen yok olmasını sağlar. Tedavi sürecinin etkili olması için doktor önerilerine kesinlikle uyulması gerektiği unutulmamalıdır. Uyuzdan nasıl korunulur? Kişisel hijyen, elleri düzenli yıkamak ve temiz giysiler giymek önemlidir. Temasın önlenmesi, enfekte kişilerle fiziksel temastan kaçınılmalıdır. Eşyaların ayrı kullanımı, havlu, yatak çarşafı gibi kişisel eşyalar paylaşılmamalıdır. Ortam temizliği, evde kullanılan eşyalar düzenli olarak temizlenmelidir. Birinin uyuz olduğunu nasıl anlarız? Bir kişinin uyuz olduğunu anlamak için aşağıdaki belirtilere dikkat edilmelidir. Sürekli ve özellikle gece artan kaşıntı. El parmak aralarında, bileklerde veya genital bölgede döküntüler. Yakın çevrede uyuz vakalarının bulunması. Uyuz hayvanlardan insanlara geçer mi? Uyuz hastalığına neden olan parazitlerin bazı türleri hayvanlarda da bulunabilir. Ancak insan uyuzuna neden olan Sarcoptes scabiei, hominis türü, yalnızca insanlarda hastalık oluşturur. Hayvanlardan insanlara bulaşan parazitler geçici bir kaşıntıya neden olabilir ancak uzun süreli enfeksiyon yapmazlar. Bu video, uyuz hastalığı hakkında genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Videoda verilen bilgiler, tıbbi bir teşhis veya tedavi önerisi yerine geçmez. Eğer uyuz belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka bir dermatoloğa danışmalısınız. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.